Bizlere bu güzel siyez ununu öğreten Canan Karatay hocama da çok teşekkür ediyorum. Canan Karatay hocam sayesinde siyez unuyla tanıştık. Tarhanamız, ekmeğimiz, makarnamız siyez unuyla sağlığımıza kavuştuk. Canan Karatay hocama çok teşekkür ediyorum. Biz Egelilerin 24 saatte yapmış olduğumuz tarhana bitti. Bakın ne kadar güzel. Ben unumu Kastamonu'dan getirtiyorum. Siyez unumu taş değirmeninde öğütülmüş. İçindeki doğallığı hiç kaybolmamış. Kepeği, protein oranı, yağ oranı çok yüksek. Bu değerli besini, siyez ununu sizlere sunuyorum. Sağlıklı tarifimi lütfen deneyin. Bizim tarhanalarımız hiç ekşi olmaz. Yoğurdu iyice her yerini tarhanamızın yediriyoruz. Bu kısmı çok önemli. Tarhanamızın kabarmasını sağlayan süzme yoğurt. Arkadaşlar bakar mısınız gözeneklere? Tarhanamız ne kadar güzel kabardı. Kızım da yardım ediyor tarhanaya. Kızımın eli değdiği için bu tarhana çok tatlı olacak. Teşekkür ederim. Güzel kızım. Aferin. Çok güzel yapıyorsun ya. Şöyle inci gibi işledin. Çok güzel. Şimdi bu şekilde kuruyacak arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı tarhana yapıyorum. Tarhanamı siyez unuyla yapıyorum. Kastamonu'dan getirtiyorum. Ben ekmeklerimi de, ekşi mayalı ekmeklerimi de siyez unuyla yapıyorum. Çok sağlıklı, genetiği bozulmamış tek buğday siyez unu. Protein oranı yüksek, yağ oranı yüksek. Çok besleyici ve sağlıklı. Bu tarhanayı, beyaz tarhanayı şeker hastaları yiyemiyor. Fakat bu tarhanayı daha gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Şöyle ayrıca şuradan yakinen göstereyim ben unumu size. Kastamonu'ndan kargo ile unumuz geliyor. Çok güzel, sağlıklı bir unumuz. Bu şekilde unumuz. Şimdi şöyle arkadaşlar. 2 kilo kırmızı biber, 2 kilo kuru soğan, 2 kilo domates. Tarhana otu bu mevsim daha Temmuz ayı olduğu için çıkmadı. Ben onun yerine dereotu kullanıyorum. Dereotu zaten tarlada bıraktığın zaman tarhana otuna dönüşüyor. Kartlaşıyor, sararıyor, çiçek açıyor. Tarhana otu oluyor. Ben tarhana otu bulamadığım zaman dereotu kullanıyorum. Ankara'da da yaşadım uzun yıllar. Hep orada da dereotunu kullanırdım. Şahane oluyor. Market süzme yoğurduyla tarhana olmaz. Kesinlikle probiyotik değildir markettekiler. Ve tarhananız kabarmaz. Fakat bizim tarhanamızı kabartacak olan doğal süzme yoğurt. Bu gerçek. Bunun içinde 0 katkı maddesi. O yüzden tarhanamız süper kabaracak. Şöyle söyleyeyim size. Ben siyez unuyla yaptığım için normal beyaz unla yaparken 2 kilo koyduğum süzme yoğurdunu siyez unuyla yaptığım için 3 kilo süzme yoğurdu koyuyorum. Süzme yoğurdum bu, şahane. Bakın. Şu güzel yoğurdumuzdan bu şekilde hazırlıklara başlıyoruz. Soğanımızı şöyle temizliyoruz. Yani pişecek. Çok küçük doğramamıza gerek yok. Zaten blender atacağız. Bu şekilde soğanımız hazır. Bütün malzemeleri böyle koyarak hepsini bir karıştıracağım. Kırmızı biberimiz var. Şöyle. Çekirdeklerine özen gösterin lütfen. Mutlaka iyi temizleyin. Şöyle gelişi güzel iri iri doğruyoruz.
Domatesimizi de aynı şekilde iri parçalar halinde doğruyoruz. Çöpünü alıyoruz. Dereotumuzu da iri parçalar halinde doğruyoruz. Tüm malzemeyi 2 kilo soğan, 2 kilo biber, 2 kilo domatesimizi doğrayıp bu leğenin içinde hepsini önce bir karıştıracağım. Sonra tencerelere göndereceğim. Hepsini malzemelerimi doğradıktan sonra şu şekilde karıştıracağım. Biberim bir yerde doğradım. Şu şekilde dereotumu. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Soğanla biberi malzemeleri 3'e bölüyorum. Bu şekilde. Püf noktası, su koymuyoruz. Kısık ateşte altta domatesler eriyecek, biber suyunu salacak, soğan da eriyecek, eriyene kadar pişecek. Acele etmeyin. Su koyarsanız daha fazla un koyarsınız. O zaman tarhananız un tarhanasına dönüşür. Çankırı'dan aldığım doğal kaya tuzunu koyuyorum. İyotlu tuz koymayın. Deniz tuzu koymayın tarhananıza. Şimdilik birer yemek kaşığı hepsine koyuyorum. Daha sonra bakacağım tekrar. Soğanların çok erimesini sağlıyor tuz. O yüzden bu şekilde kapaklarını tekrar kapatıyorum. Kısık ateşte pişiyorlar. Hiç su koymadım. Bıraktığı suyu şuraya gösterir misin? Şuraya bakın. Hiç su koymadım. Domates ve biber kendi suyunu saldı. Şimdi karıştırıyorum ve devam edecek pişmeye. Şifa şifa. Sağlık ve şifa çorbası yapıyorum arkadaşlar. Lütfen bu sağlık ve şifa çorbasını deneyiniz. Tam yarım saat kısık ateşte pişti. Soğanımız, domatesimiz, kırmızı biberimiz eridi. Şimdi artık ikinci tencerem, üçüncü tencerem. Bakın ne kadar azaldı. 3 tencere malzemeden 2 tencereye dönüştürdüm. Çünkü azaldılar. Şimdi 2 tenceremi de blender yapıyorum. Dört kilo unumuzu boşaltıyoruz. Sosumuz, blender yaptım. Çok güzel oldu bakın. Hiç süzmeme gerek yok. Güzelce pişirdikten sonra şimdi buradaki önemli olan püf nokta, siyez unumun üzerine sıcak sosu döküyorum. Bu sıcak sos unu pişirecek. Pişmesi şart. Bu soğuk olmayacak. Şu anda bu kaynar düzeyde. Ocağın altını şimdi kapattım. 2 tencere oldu toplamda. 3 tencereden. Şöyle ben göstereyim size. Şimdi sosumuzla birlikte şu şekilde siyez unumuzu iyice karıştırıyoruz pişmesi için. Şimdi bir tencere sos girdi. 3 tencereden 2'ye inen sosumuzun birinci tenceresine döktük. Şu anda ikinci tencere sosumuzu döküyoruz. Unumuzun pişmesi şart. Siyez unumuzun üzerine hazırlamış olduğumuz domates, soğan, dereotu, kırmızı kapya biberden oluşturan sosumuzu döküyoruz. Ve siyez unumuzun pişmesini sağlıyoruz bu şekilde. İyice karıştırıyoruz ki hiçbir yerine değmedik yeri kalmasın. Bu şekilde tarhanamızın birinci aşaması olmuş oluyor. Unumuzu şu anda pişirdik. Kaynak sosu dökerek 24-30 saat arası hızlı tarhana. Bir haftada olan tarhanalar yoğurt az olduğu için probiyetiği geç oluyor. Geç olunca da bekletme, ekşitme oluyor. Bu tarhana tatlı oluyor. Ekşi olmuyor. Bebeklerinize de yedirebilirsiniz. Sosumuz unun her yerine karıştı.
Kapağı kapatıyorum. 1 saat bu şekilde soğumasın diye örtüyorum. 1 saat sonra açıp soğutuyorum. Soğuduğundan emin olduktan sonra yoğurdunu vereceğiz. Evet. Bakın nasıl terlemiş. Görüyor musunuz? Onu alıyoruz. Bakın. Bakıyorum sıcaklığına. Evet, ılık. Sıcak olmayacak hamurumuz. Şöyle biraz hatta havalandırıyorum. Püf noktasını, yoğurtlarımı 1,5 saat oldu buzdolabından çıkardım. Eğer yoğurdunuz soğuk olursa tarhananız kabarmaz. Bu püf noktasını lütfen unutmayalım. Şöyle poşetimizi, hiç ağzını açacağız diye uğraşmıyoruz. Yoğurdumuz ılık, hamurumuz ılık. İkisi de ılık. Yoğurdumuzu açıyoruz. Yoğurdumuz da ılık olacak hamurda. Hamur da soğuk olmayacak. Şu anda bakın ılık. Sıcak olursa ekşi olur tarhana. Bizim tarhanalarımız hiç ekşi olmaz. Bu dengeyi iyi sağlayın. Bu yoğurdu iyice her yerini tarhanamızın yediriyoruz. Bu kısmı çok önemli. Tarhanamızın kabarmasını sağlayan süzme yoğurt. Arkadaşlar 5 dakika yoğurdum. Yoğurdu tamamen hamura yedirdim. Bakın kıvam bu şekilde. İyice böyle yedirdim. Alttan alıp üste. Şu anda yoğurma işlemi bitti. Üşümemesi gerekiyor hamurumuzun. Hemen sarmamız gerekiyor. Sonra siyez unumuzdan alıyoruz. Şöyle 2 avuç. Üzerini tamamen unla kaplıyoruz. Şimdi bohçasını yapıyorum. Hava almaması için. Tarhanamın kapağını kapatıyorum. Daha sonra bohçayı iyice, bir polarım var şu şekilde, benim hamur polarım bu. Güzelce sarıyorum. Şu anda saat 22. Yarın sabaha kadar kabaracak tarhana. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım tarhanamız geceden sabaha. Evet. Çok güzel kabarmış. Bakın. Evet arkadaşlar, tarhanamız oldukça güzel kabardı. Mis gibi kokular yayıldı eve. Bakın şuraya bir bakar mısınız gözenekleri? Arkadaşlar bakar mısınız gözenekleri? Tarhanamız ne kadar güzel kabardı. Şimdi siyez unumuzu alıyoruz. Tarhanamızı dökmeden önce şöyle masamızı bir güzel her yerini unluyoruz. Çarşafımız temiz, hijyen, ütülü. Yaklaşık 5 yemek kaşığı daha tuz girmesi gerekiyor. Toplamda 8 yemek kaşığı tuz giriyor. Şöyle tuzumuzu da unumuzu da serptik. Şu anda zemin hazır. Tarhanamızı dökeceğiz. Şimdi bakar mısın şuraya? Pamuk gibi kabarmış tarhanamız. Bakın. O kadar güzel kabarmış ki. Şöyle kepçe alıyorum. Buraya döküyorum. Bak buraya göster, pamuk gibi. Ben önce şuraya bir göstereyim arkadaşları. Bakın. Şimdi ben içini bir açayım, göstereyim size. Bakar mısınız gözeneklere? Doğal unla işte böyle güzel oluyor. Tabi bu tarhananın beyaz unu olmadığı için rengi biraz koyu olacak. Doğal ekmek. Şu gözenekler çok güzel. Tarhanamızın dökmeye başladık. Bir kısmını döktük. Fakat ben yine de gözenekleri size göstermek istiyorum. Bakın gözeneklerimiz şahane. Dökmeye devam ediyorum şimdi. Siyez unlu doğal tarhanamı. Şöyle birer parça 2 ceviz büyüklüğünde önce koyuyoruz. Tarhanamızı döküyoruz. Buna tarhana dökme derler.
Balkonda siyez unlu, doğal unlu, doğal süzme yoğurtlu, katkısız tarhanam kurumaya başladı. Bir yarım saat sonra küçültmeye başlarım artık. Bakın üzerleri artık kurumaya başladı. Şu şekilde ben şimdi bunları şöyle ortalarını açacağım tek tek. Bunu da çatlatma diyoruz annemin dilinde. Tarhanalarımızı şu şekilde üzerleri bakın kurudu takır takır. Fakat önce şöyle bir çatlatıp içinin kurumasını sağlıyoruz. İçleri de kurusun, tekrar yoğuracağım ben. Artık tarhanalarımı alıp şu şekilde tepsiye dolduruyorum. Tekrar yoğurup tekrar döküm yapacağım. Şu şekilde bunu bu şekilde yoğuracağım. Yoğurdum arkadaşlar ben hamuru. Biraz sert oldu artık. Şimdi bu son dökme olacak. Şu tepsimi unladım. Hamurumu yoğurdum. Şöyle yapıyorum. Bir parça alacağım. Şu ve ben 10 kere dökmüyorum. Bir iki kere döküyorum. Bakın şu şekilde. Bu aşamada artık şöyle leblebi büyüklüğünde biraz iri. Bunu bu şekilde kuruyunca robottan çekeceğim. Bu kadar basit. Eliniz yapışırsa hafif un alın. Bütün hamurları döküyoruz. Kuruyor, robottan geçiriyoruz. Bu kadar basit tarhana yapmak. 24 saatte tarhanamız tamamlanacak. Kızım da yardım ediyor tarhanaya. Kızımın eli değdiği için bu tarhana çok tatlı olacak. Teşekkür ederim. Güzel kızım. Aferin. Çok güzel yapıyorsun ya. Şuna inci gibi işledin. Çok güzel. Şimdi bu şekilde kuruyacak arkadaşlar. Bu direkt robota gidecek. Şimdi yarım saat sonra robot çekimine hazır. Aşamada artık çekim için, robot için bu büyüklükte. Şimdi bir yarım saat sonra robota gidecek, çekilecek. Bu kadar kolay tarhana yapımı hepinize öneriyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Bir daha bölünmeyecek. Bu kuruyunca direkt robotta çekeceğim. Tam kurumadı. Bir yarım saati var. Saat 19 oldu. Tarhanalarımız bu şekilde. Şimdi şunlar kuruyanlardan çekmeye robotta başlıyorum. Tarhanamın hepsi bu kadar oldu. Kuruyanlardan çekmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle kuruyanlardan alıyorum robotuna. Şu şekilde çok fazla koymayın, birbirine yapışıyor. Daha tam kurumadığı için çekim yapıyorum. Şimdi çekmiş olduğumu süzgüden geçireceğim. Çünkü daha tam kurumamış. Kuruyanlar aşağıya dökülüyor. Şu şekilde eliyorum. Arkadaşlar püf noktası vereyim. Tam takır kurursa eğer robot çekmiyor. Biraz hafif nemli olması lazım. Buna özen gösterin. Şimdi bakın bu biraz iri.
Ben bunu tekrar kurumaya bırakıyorum. Şu şekilde. Bir 15-20 dakika daha kuruyacak. Şu anda olan tarhanam bu. Tarhanamız tam bir haftada bu şekilde her gün karıştırarak temiz bir odada kurumaya bırakacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, siyez unlu tarhanamız probiyotik, doğal, katkı maddesi olmayan şahane bir tarhanamız oldu. Bu sağlıklı tarhanamı 7 gün kurutursanız eğer, ben şimdi 5 gün daha tarhanamı bu şekilde açıkta bırakacağım iyice kuruması için. O zaman raf ömrü uzun oluyor. Ben bez kesede saklarsanız raf ömrü 1 yıl, cam kavanoza koyarsanız raf ömrü buzdolabında 2 yıla kadar bu tarhanamız dayanabiliyor. Hepinize afiyet olsun. Bu güzel tarhanamı denemenizi öneriyorum. Sağlıklı, şifa. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için zil tuşuna basarsanız sevinirim. Bu siyez unlu tarhanam. Eğer siyez unu istemiyorsanız, beyaz unlu tarhana istiyorsanız birinci videomu lütfen izleyin. Çok güzel beyaz unla da tarhana yapmıştım. Onun da çekimleri var. Size öneriyorum o diğer videomu da izlemenizi. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Siyez unlu tarhanamız probiyotik bitti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen bu güzel, sağlıklı tarifimi deneyin. Hepinize öneriyorum. Siyez unlu yapmak istemezseniz eğer beyaz unlu tarhanam videomu da izleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. 100 pamuklu hijyen kesemin içerisine kuruyan tarhanamı bu şekilde boşaltıyorum. Buradaki püf noktası, kesede tarhananızı bu şekilde serin, güneş ışığı almayan yerde saklarsanız 1 yıl raf ömrü var. Yok buzdolabında yerim var derseniz eğer, böyle cam kavanozları tarhananızı koyarsanız raf ömrü tam 2 yıl oluyor. Size hangisi uygunsa. Hepinize afiyet olsun.